Bu video 2 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölümde şu an Süleymancılar olarak bilinen cemaate yapılan operasyonun ayrıntılarını sizlerle paylaşıyor olacağım. İkinci bölümde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin bu cemaatlerle olan bağlantısından bahsedeceğim. Süleymancılara operasyon geldi. Sıra bize geldi. Kuruş kuruş ay aman karış karış yaklaşıyorlar. Kuruş kuruş ay aman kuruş kuruş hesap soracaklar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sabah bir Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme. Evet. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz ve bunların neticesinde işlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı şu anda. 3 tane şahıs yurt dışında, 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu 43 kişiye yönelik bir operasyondu. Görüntüleri izlediniz. Cemaat değil, adeta küçük bir ordu kurmuşlar. Cephanelikler, mühimmatlar, paralar, pullar, klasik FETÖ terör örgütü gibi bir cemaat. Beni az çok tanıyanlar bilir. Benim en sevdiğim cemaat cami cemaatidir. Bunun dışında hiçbir cemaati sevmem ve güvenmem. Peki sizlerin düşünceleri neler? Sizce bir cemaatte bu kadar silah, mühimmat ve para olması normal mi? Yorumlara gelin bakalım. Süleymancılar cemaati ile CHP'nin bağlantısı ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye oy isteyen Süleymancılar seçimin ardından yurtlarında zafer konuşması yapıyorlar. O konuşma ise şöyle: Alihan Kuriş, AK Parti'nin İstanbul'da kaybettiği ve cemaatinin de yurtlarının yer aldığı Şile, Tuzla, Üsküdar ve Beyoğlu ilçeleri üzerinden meydan okuyor. Ve Kuriş şu sözleri söylüyor: Şile'de tekamül kurslarımıza, diğer Tuzla'daki kurslarımıza mani olanlar, bakın şimdi elinize ne geçti? Bu toplulukla mücadele edenlerin kendilerine şu soruyu sormaları lazım: elimize ne geçti? Hiçbir şey. İşte geçen şeyin ne olduğu belli. Şimdi Şile'ye gittikleri zaman sahilde, kumda oynarlar. Mesele burada hangi cemaatin AK Parti'ye destek verip vermemesi değil arkadaşlar. Asıl mesele seküler geçinerek, Atatürkçü geçinerek, hatta önemli ölçüde din düşmanlığı seviyesine varacak söylemler ve politikalar üreterek özellikle laik kesimden oy alan CHP ve Yeni Parti'nin, ki ben ikisini ayırmıyorum çünkü hiçbir değişiklik yok, hangi dini cemaat olursa olsun mutlaka ve mutlaka işin içinde CHP'liler ve Yeni Partililer var. Peki bu sadece benim iddiam mı? Hayır, değil. Bununla ilgili itirafçı Yusuf Yağdoğlu'nun söylediğine göre Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı tutuklu Muhittin Böcek, o da yerel seçimler öncesinde şu açıklamada bulunmuş. Süleymancılar cemaati ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişki dava dosyasına girdi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik hazırlanan iddianamede Böcek'in yerel seçimden önce Süleymancılarla anlaştığı ifadeleri yer aldı. Yusuf Yadoğlu iddianamenin bir yerinde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Muhittin Böcek'le ilgili bir itirafta bulundu. Dedi ki 31 Mart yerel seçimlerinden önce Muhittin Böcek etrafındaki insanları ikna etmek için hatta oran veriyor. %7 farkla kazanacağım diyor. Bunu da Süleymancılarla yapacağım diyor. Bu itiraflar kime ait? Yusuf Yadoğlu'na, yani Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasının en önemli kişisi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tamamlanan iddianamede Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından cezalandırılmasını istedi. Soruşturmada ilk başta sanık olarak yer alan iş insanı Yusuf Yadoğlu tutuklanarak Silivri'deki Marmara cezaevine gönderilmişti. Ardından etkin pişmanlıktan yararlanan Yadoğlu itirafçı oldu. Yusuf Yadoğlu, İtiraflarında Muhittin Böcek'in yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk ve rüşvet ağını anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Süleymancılar cemaati ile bağlantısı gün yüzüne çıkarak resmi kayıtlara geçti. Bakın tam ifadesine
Yusuf Yadoğlu'nu siz de yansıtmışsınız. 2024 yerel seçimlerinden önce kendisiyle görüştüğümde sohbet esnasında Süleymancılar bende. Bak ekmek yiyorsun, sen oy vermiyorsun ama ben %7 ile seçimi onlarla birlikte kazanacağım. Ben bu Türk solunu çözemedim arkadaşlar. Yani çok garip bir teşkilat zihniyeti var. Şöyle bakıyorsun, din yok ama mezhepçiler, Türkçülüğü tanımazlar ama ırkçılar, hümanistler. Fakat seküler olduklarını, laik olduklarını söylemelerine rağmen Türkiye'de neredeyse bütün cemaatlerle işbirliği içindeler. CHP'yi de bölerek yeni partiyi kurdurdu. Ve bunu istihbarat servisleri de bildiğinden dolayı artık bir takım işler farklı şekilde devam edecek. Bu nedenle biz gazeteciler de CHP'nin bölünmesini, yeni partinin kurulmasını alkışladık. Hatta bu konuda aktif rol da oynadık. Yeni partinin kurulmasını alkışladık. Hatta bu konuda aktif rol da oynadık. Ben bunların kafasını çözemedim arkadaşlar. Peki sizin düşünceleriniz neler? Her dini yapılanmanın altında CHP ve yeni partinin çıkıyor olması sizce tesadüf müdür, değil midir? Yorumlara gelin bakalım. Bu haber yayına hazırlanıyorken 123 adrese baskın yapılmıştı. 49 kişi de gözaltına alınmıştı ve cemaate ait olduğu belirtilen şirketlere ise kayyum atanmıştı arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça buradan sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben Yusuf Arslan. Bu kanalda Ankara kulislerinden siyasi gelişmelere, en önemli olayları birlikte takip ediyoruz. Günlük ve haftalık politika analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. İyi seyirler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.